Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuş oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, her büyük dava, her büyük mesele, o davaya layık, o meseleye layık kuvvetli omuzlar ister ki, o kuvvetli omuzlar üzerinde bir bayrak gibi dalgalansın, yükselsin ve afak-ı alemde görünsün. Cılız omuzlar, zayıf ruhlar, ince kalpler, büyük işleri götüremez ve büyük meselelerin altından kalkamazlar. Tarihin belli bir döneminde, belli bir cemaat halinde adeta nevzuhur olarak ortaya çıkan, ashab-ı kirama terettüp eden vazifeler, çok güçlü ve kuvvetli omuzlar buldukları için yükselebilmiş ve devrimize kadar gelebilme imkanını bulmuşlardı. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi vazifesini idrak ve şuur içinde o meselenin altına girmeseydi, kendiyle beraber belki her şey yıkılıp gidecek ve biz bugün Müslümanlık adına zuhur ettiği andan sonra tahriflerle, tebdillerle çok değişmiş şeyler görecektik. Karşımıza Müslümanlık hakikatlarından uzaklaştırılmış, aslından uzaklaştırılmış, vahyi münzel kaidelerinden uzaklaştırılmış bir ucube olarak karşımıza çıkacaktı. Büyük dava, büyük mesele sahibini bulmuş. Hayderi Kerrar'ını, Fatih'i Hayber'ini bulmuş ve omuzunda bayraklaşabilmiştim. Kördüğüme bir kılıç indirir gibi sahabim, bu muammaya kılıcı indirince her mesele hallediliyor ve iş aydınlığıyla bize kadar intikal ediyordum. Bugünün Müslümanlığın omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Mümin güçlü ve kuvvetli olursa bu mükellefiyeti yerine getirebilecek,
bu ağır yükün altından hacalete maruz kalmadan kurtulabilecektir. Bu meselenin üstesinden gelen kalbi kuvvetli insanlar olacaktır. Ruhu zinde insanlar olacaktır. Asrın akliyatına saplanmış meseleleri yarım kafasıyla halletmek isteyenler, hiçbir zaman bu meselenin üstesinden gelemeyecek, bu işin hakkını veremeyeceklerdir. Bu iş, sahabi ruhunda o kadar hüşyar insanlar ister ki, mukadder olan o zirvelere yükselebilsin. Bu iş aynı zamanda onlar kadar hayatı istihkar eden, hayata bakışı sağlam olan bir cemaat ister ki, mukadder olan o yüce akibete yükselebilsin. Sizin çok kuvvetli olmanız lazım. Dağları yerinden sökecek güçte ve cezamette olmanız lazım. Cihanın bütün çevirdiği entrika düzenlere meydan okuyabilecek güçte olmanız lazım. Daha 20. asrın Müslümanlık adına size teklif edilen tekliflerinin altından kalkabilirsiniz. 3 asır evveline ait olan cılız omuzlarla, bağışlayın çiroz bacaklarla, zayıf kalplerle, işlemeyen kafalarla, Müslümanlığın getirdiği tekliflerin altından kalkmak mümkün değildir. Günümüzün Müslümanı Şah-ı Geylani kadar gönül aydınlığına sahip olacaktır. Ve yine günümüzün Müslümanı bir filengin adıyla söyleyeyim, Descartes kafasında rasyonalizmi kavramış, eşya ve hadiselere nafiz veya devrimize kadar getirdiği prensipler canlılığını ve teravetini korumuş olan Einstein kafasında olacaktır. Günümüzün Müslümanı Ebu Hanife'yi kavrayacak yolunda arkasında Ebu Hanife gibi olacaktır. Günümüzün insanı fikri ve ruhi zindeliğe sahip, bedeninden daha ileri diriliğe sahip olacaktır. Zira günümüzde insana düşen vazife, aynen sahabinin gününde sahabiye düşen vazife gibi çok ağır, çok çetin, çok ciddi mücadele isteyen, canlılık isteyen, hayatı istihkar isteyen, fedakarlık isteyen ve hasbilik isteyen bir vazife ve mükellefiyettir. Aynı güçlü olmayan insanların Müslümanlık adına günümüze ait meseleleri halletmesi asla düşünülemez, ben düşünmüyorum. Ben Müslümanlığın yeryüzünde muvazene unsuru olarak hükmünü cemaatin bu manada zindeliğiyle mebsuden mütenasip görüyorum. Kafası o nispette çalışacak, kalbi o nispette çalışacak, dervişliğinin yanında fünun-u müsbete ve mevzu ilimlerin altından vurup üstünden çıkacak, muhteşem dimarların halledebileceği bir mesele nazarıyla bakıyorum. Binaenaleyh, 150-200 sene evvelki zaviye ve tekkelerinizde, medrese ve Kur'an kurslarınıza yola çıktığınız zaman, bu sert yokuşu çıkarken yolun yarısında, çeyreğinde kalacaksınız. Sökmeyecektir. Devrimizde dönen çemberlere göre, içtimainin tuzaklarına göre, ilmin karşınıza çıkardığı şeylere göre, fennin ve tekniğin teknoloji sahasında baş döndürücü süratine göre, cevval, oynak, derin alabildiğine sarp zekalarla, sarp idraklarla, birdenbire derinleşen, vadileşen kavrayışlarla, işin içine girmedikten sonra, hep muttasıl kapının önünde dilenciliğiniz devam edecektir. Her şeyin sadece taklitçisi, montajcısı ve uyducusu olacaksınız, pek olmadan kurtulamayacaksınız. Sahabi muhteşem nebisinin arkasından, kendisine terettüp eden vazifeyi bildiği ve bulduğu an, ona liyakat kazanabilmek için maddi manevi her türlü fedakarlığa katlanmasını bilmiştim. Hayber, binlerce insanın kaldıramayacağı kapısıyla ve surlarıyla, Şah-ı Merdan Haydar-ı Kerrar tarafından sökülüyorduysa şayet, yıkılıyorduysa şayet, gökler onun kükreyişiyle ihtizaza geliyor, arş Ali'nin üzerinde titriyordu. Allah Resulü Ali'leriyle, Fatih-i Hayberleriyle, yanında kamberleriyle, cihana bir fetih getiriyordum. Yeni bir açılış meydana getiriyordum. Yeni bir doğuş meydana getiriyordum.
O cemaat de buna layık olmak için lazım gelen her şeyi yapıyordu. Ben devrin, günümüzün ve meselenin realitesi içinde size tevcih ediyorum. Siz sahabenin omuzlarına yüklenen bir vazifeyi götürebilme liyakatında kendinizi görüyor musunuz? Bu ağır vazifenin altından kalkacağınıza inanabiliyor musunuz? Bir sahabi anlayışı içinde gereken fedakarlığı yapabilmeye hazır mısınız? Terinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlığa hazır mısınız? Keşifsiz, kerametsiz, harikulade hali olmadan bir sahabi gibi maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlığa hazır mısınız? Yani size bir yönüyle krallık verilirken onu terk etmeye hazır mısınız? Bir diğer yönüyle seni Şah-ı Geylani yaptık demelerine karşı onu da istemiyorum demeye hazır mısınız? Bu iş bu gücü istiyor. Bu iş bu iktidarı istiyor. Cennetin kapısına kadar götürüldüğü an yeniden bir seyir minallah'a girerek hayır içeriye girmiyorum halkımı istiyorum diye geriye dönen Hazreti Muhammed ruhunu istiyor. Bütün bunlara hazırsanız ben şurada kuyunun dibinden çıkacağınıza dair beşaretimi söyleyebilirim. Ve unutmayın, bunlara hazır olmak demek yeryüzünde peygamberlerin dışında şerefli iki cemaat yaşamışsa sizi ikincisi kılacaktır. Peygamberlerin dışında şerefli iki cemaat yaşamışsa sizi ikincisi kılacaktır. Bu ikinci cemaat olmaya hazır mısınız? Hazır iseniz ben size beşaret veriyorum. Gece muhasebenizde hazırlandıysanız, ölümüze ölümler, kıvılcımlar sıçrasa hazırız diyor iseniz, beşaretimi vereceğim. Allah Celle Celaluhu, nebisini konuşturarak sizi, sahabinin arkasında bir yere yerleştiriyor, cennete emniyet ve selamla girin diyor. Bu beşareti almak istiyorsanız, arz ettiğim şeylere hazır hale geleceksiniz. Ve onun başı her şeyi istihkar etmeden başlar. Hayat ve hayata ait her şeyi hor ve hakir görmeden başlar. Devrini kavramadan başlar. Maddi manevi füyüzat hislerini çiğnemeden başlar. Şah-ı Geylaniliği de terk etmeden, devlet reisliğini de terk etmeden başlar. Allah karşısında eroğlu er olarak cephede bulunma ve seferber olmakla başlar. Sizi seferberliğe davet ediyorum. Allah karşısında vereceğiniz mücadelede hem hal olarak, er olarak seferberliğe davet ediyorum. Bu seferberlik nefse karşı seferberlik. Bu seferberlik Kur'an'ı anlama seferberliği. Bu seferberlik 3 asırdan beri yarım yamalak anlaşılan Hazreti Muhammed'i tam anlama seferberliği. Bu seferberlik dini hayata sahip çıkmayı belli bir zümreye bırakmaya karşı seferberlik. Teker teker her ferdin dinime sahibim deme seferberliği. Müslümanlık Hristiyanlık olmadığı gibi dine hizmet eden cemaat de bir papaz teşkilatı değildir. Her mümin dinine hizmet etmekle mükelleftir. Sizi bu ruh ve bu şuurda bir seferberliğe davet ediyorum. Ediyorum ve Rabbimin huzurunda, şurada çıktığı gibi boğuk sesimle, bir kere daha seslendim diyeceğim Allah'ım. Bir mevize silsilesini bitirirken, vazifemi bir kere daha yaptım. Yüksek evlerde oturanlarım, koltuklara yan gelip yatanlarım, yumuşak döşeklerde döne döne uyku çıkaranlarım, 3 defa her gün sofranın başına oturanlarım, senin dinin yerde sefir iken, hayata hayat kılmak üzere bir kere daha çağırdım. Dininize, Kur'an'ınıza sahip çıkın dedim. Resulullah'a sahip çıkın dedim. Caminize sahip çıkın dedim. Direklerden farklı olmaya çalışın. Mezar taşlarından farklı olmaya çalışın. Yerin altındakilerinden farklı olmaya çalışın. Ta alttakiler üstte, üsttekiler alta demeyeyim. Allah da öyle demesin. Yerin üzerinde bulunmanın hakkını verin. Yerin üzeri canlıların diyarı,
canlıların ülkesi ve dinamik insanların yaşadığı yerdir. Canlı ve alabildiğine dinamik olun. Varınızı Allah'a verin. Allah'ın varlığına sahip olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu çetin mücadelede dizinize fer versin, kalbinize fermanla gelsin, size kuvvet ve kuvvetiyle imdada koşsun, can ve cesaret getirsin, sizi aziz yaşayabileceğiniz iklimlere açılma muvaffak eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شأن صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم. İbadallah, Allah'ın kulları, ne ederseniz edin, ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin. Surların içinde bulunun, burçların içinde bulunun, krallara taç giydirin, taçlar alın, Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan azameti kadar korkun, tir tir titreyin. Allah'a karşı daimi ürperti içinde bulunun. Çünkü siz zayıfsınız, o kavi. Çünkü siz fakirsiniz, o zengin. Çünkü siz muhtaçsınız, o gayri muhtaç. Çünkü siz hiçbir şeysiniz, o her şey. Aziz olan Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, İslam'ın prensiplerini yaşamakla, iç dış derinliğe sahip olmakla, berraklaşmak ve durulaşmakla, sahabi gibi olmakla, Resulullah'ın kulluk adına astığı, talik buyurduğu çerçeveye uymakla size emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan, görerek yaratan, her şeyinize nigahban olan, vakıf olan Hazreti Allah'a, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor, kalbinizin atışlarıyla ve etrafınızdaki tarrakalarla mevcudiyetini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslam dininin ufkunuzda şehbalaşması, bayraklaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkinin, asırların anlayışının değil, Resulü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhahlık yapıyor. Ta kendinize gelesiniz. Yolların ayrımında bunalımda olan sizler,
bir sürü eğri büğrü ve şeytanın izine götürücü yanlış yollar içinden, tek ama fakat doğru yol olan sırat-ı müstakime sizi hidayet ediyor, onu bulasınız. Emn-i eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu azim.